Birçok oyuncunun ballandıra ballandıra anlattığı Ajaz AK820'yi inceliyoruz ve tüm teknik detaylarına bakıyoruz. Bakalım gerçekten internette abartıldığı kadar var mı, hep birlikte göreceğiz. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra ürün hoşunuza giderse incelemek için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Oradan tüm teknik detaylarını da görebiliyorsunuz. Kutu içeriğinden klavyenin kendisi, Type-C'den USB'ye bir kablo ve genelde kullanmadığımız kullanım kılavuzları çıkıyor. Öncelikle klavyeye baktığımızda beyaz bir tasarım bizi karşılıyor ve çok hoş duruyor. Üstündeki ışıklar RGB değil, sadece böyle elmas mavisi gibi bir renkte yanıyor. Beyazın üstünde butonda bir mavi olması çok premium hissettiriyor. Bu klavyede çok tartışılan bir şey var. Bu klavye Blue Switch, yani biraz fazla ses çıkartıyor. Genelde oyuncular bunlardan biraz rahatsız oluyor ama bir kısım da çok seviyor. Bastığımda bu şekilde yüksek bir ses veriyor ve sert bir basış hissiyatı veriyor. Ben bunu seviyorum ama bazı oyuncular arasında tartışma konusu oluyor. Bazıları basış mesafesinden ve basış sertliğinden dolayı iyi oyun oynanmadığını ve biraz gecikmeli geldiğini söylese de bazıları da basışı daha iyi hissettiğiniz için daha iyi oynadığınızı söylüyor. Siz hangi taraftaysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Klavyede oyuncu klavyelerinin vazgeçilmezi olan anti-ghosting var. Yani birçok tuşa aynı anda bassanız bile sıkıntısız bir şekilde komutu iletiyor. Yani ben buradan aynı anda A, S, D'ye bassam bile hepsini algılıyor. Hiçbir şekilde hiçbirini geride bırakmıyor. Bu klavyede en çok beğendiğim bu şekilde ses açıp kısabileceğimiz bir çevirme düğmesi bulunuyor. İsterseniz buna tıklayarak sesi tamamen kapatıp açabiliyorsunuz. İsterseniz de sadece çevirerek sesi açıp kısabiliyorsunuz. Bu buton edit yaparken, video izlerken veya oyun oynarken gerçekten çok fazla işinize yarıyor. Çünkü çok fazla işinizi kolaylaştırıyor. Blue Switch'i de size şu şekilde gösterebilirim. Altta zaten hepsini görüyorsunuz. Işık kaynağı gerçekten çok güçlü. Aydınlık ortamlarda bile, şu anda gördüğünüz stüdyo ortamında bile ışığı gerçekten güzel veriyor. Yine en sevdiğim özelliklerden biri klavyenin Type-C girişi var. Direkt Type-C ile bu klavyeyi çalıştırabiliyorsunuz. Klavyenin bağlantı noktasına Type-C desem de bu Type-C kablonun diğer ucu USB. Bu şekilde bir ucu USB, diğer ucu Type-C olan bir kablo ile geliyor. Bu şekilde de bir Type-C girişi var. Buradan direkt bağlayabiliyorsunuz. Ama şarjlı bir klavye olsaymış, kablosuz bir klavye olsaymış yine tadından yenmezmiş. Arka tarafına baktığımızda burada iki kademeli yükseltme ayakları bulunuyor. İsterseniz birinci kademe yükseklikte, isterseniz ikinci kademe yükseklikte elinizin ayarına göre bunu kullanabiliyorsunuz. Yine altındaki kaydırmaz pekleri sayesinde de masanıza iyice yapışıyor ve kesinlikle sert darbelerde bile kaymıyor. Klavyede tam 14 farklı renk modu var. Bu renk modları arasında Fn ve virgül tuşuyla geçiş yapabiliyorsunuz. Bazı modlar animasyonluyken bazı modlarda bastığınızda animasyon gösterilecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca klavyenin de bu şekilde bir sesi var. Bu modelin numpad tuşları yok. Yani %70 klavye olarak geçiyor. Bu da masanızda çok fazla yer kaplamadığı için kompakt bir görünüm sağlıyor. Klavye üzerinde herhangi bir logo bulunmuyor. Sadece arkada bu şekilde bir kağıt var ve burada da hoş bir şekilde Ajaz yazıyor. Bu da klavyeye sadelik katıyor. Kendi deneyimlerime gelecek olursak ben bu klavyeyi yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum. Açıkçası Blue Switch'ten dolayı bu şekilde masada yazı yazarken, oyun oynarken veya edit yaparken biraz bileklerimi, ellerimi, parmaklarımı ağrıttığını söyleyebilirim. Çünkü bastığınızda gerçekten sert bir basış hissiyatı var ama sonuna kadar da bunu hissediyorsunuz aslında. Yani bastığınızı tam olarak hissediyorsunuz. Tatmin etse de biraz ellerinizi yoruyor diyebilirim. Onun dışında benim ışıklarla pek işim yok. Işık modlarını da çok kullanmıyorum. Ama yeterli sayıda ve yeterli güçte bir ışığı var. Oradan da ekstra puan ekleyebilirsiniz. Siz klavyeyi nasıl buldunuz? Klavye hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer ne tarz ürünler incelememi istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Belki bir sonraki videoda sizin belirttiğiniz ürünleri incelerim. Eğer belirttiğiniz ürünün videosunu yayınladıysam da kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda başka bir ürün incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.